Audi A4 ile birlikteyiz. Audi A4 1994 senesinden günümüze, yani 24 senedir yollarda olan ve birçok insanın da beğenisini kazanan bir araç. Bu yanımda görmüş olduğunuz araç ise 2015 senesinde Frankfurt Otomobil Fuarı'na tanıtılan B9 kasa olarak adlandırılan 5. jenerasyon. Rakiplerine bakacak olursak BMW 3 serisi ve Mercedes C serisini en yakın rakipler olarak gösterebiliriz. Peki bu yanımda görmüş olduğunuz Audi A4 rakipler arasında sizce şans ne kadar var derseniz işte tüm yanıtlar bu testte. Hadi başlayalım. Bu 5. jenerasyon Audi A4'ün ön yüzüne baktığınız zaman bir önceki nesillerdeki Audi A4'ün ön yüzünden çok da farklı detayların bize sunulmuş olduğunu açıkçası söyleyemeyiz. Ancak genel olarak tasarımına bakacak olursak sizin de görmüş olduğunuz üzere burada LED aydınlatmalar, marka logosu ve marka logosunun altındaki alt kısma doğru uzanan ve oldukça yer kaplayan geniş krom ızgaralar aracı oldukça ama oldukça yakışıklı gösteriyor. Bunda hemfikiriz. Peki aracın yan profiline bakacak olursak sizin de görmüş olduğunuz gibi sedan araç olmasından dolayı 4.7 metrelik uzunluk hemen direkt göze çarpan detaylardan. 1.4 metrelik yüksekliği ve aks mesafesinin de 2.8 metre olduğunu düşünecek olursak aracın kabinin içerisindeki yaşam alanlarında ufak da olsa bize bir fikir vermiş oluyor. Bunu söylemekte fayda var. Peki aracın arka kısmına bakacak olursak benim en dikkatimi çeken şey buradaki stop led aydınlatma grubu. Aracı oldukça şık, sade ve premium gösterdiğini belirtmemde fayda var. Aracın yükleme kapasitesine bakacak olursak, bu arada anahtarı bu şekilde. Hemen buradaki tuş yardımıyla bagajımızı açtığımızda burada bize 490 litre bir bagaj hacmi karşılıyor. Sınıfının ortalama değerlerinde, ancak bana soracak olursanız 4 kişilik bir aile için 490 litre hiç fena değil. Her ne kadar buradaki eşin biraz düşük profilde olduğunu söyleyecek olsak da 490 litrelik hacmin 4 kişilik aile için bence yeterli seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Audi A4'ün sürücü kokpitindeyim. Aracı ilk bindiğinizde sizi bu karşılayan ön kokpit, malzeme kalitesi ve bu deri koltuklar sizin bir premium araca bindiğinizde sonuna kadar hissettiriyor. Peki kokpit içerisindeki malzeme kalitesine bakacak olursak sizin de ekranlarda görmüş olduğunuz gibi burada gayet yumuşak, premium'a yakışır bir deri kaplamanın yer aldığını, ancak alt kısımlara indiğinizde daha sert plastik kaplamaların bize karşıladığını görmektesiniz. Ancak buradaki plastik yapı asla size soru işareti yaratmasın. Çünkü oldukça kaliteli ve güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Peki kokpit içerisindeki saklama alanına bakacak olursak hemen hemen fena olmayan bir saklama alanı bizi karşılamakta. Burada 2 adet bardaklık, kapı içleri ve kolçak altındaki ufak da olsa bir alan hiç fena değil. Hatta burada da kablosuz olarak şarj edebileceğiniz bir ünite de mevcut. Peki bu aracın içerisindeki bu görmüş olduğunuz teknolojiler hakkında konuşacak olursak burada çözünürlüğü hiç fena sayılmayacak bir multimedya ekranı mevcut. Ne yazık ki bu araçta CarPlay veya Android Auto ne yazık ki mevcut değil. Peki hemen bu sürücünün önünde yer alan ekran hakkında konuşacak olursak devir saatiyle hız göstergesinin arasında yer alan bilgilendirme ekranının çözünürlüğü hiç fena değil. Ancak şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ek ücret ödeyerek aynı Q2'de olduğu gibi 12.3 inçlik Virtual Cockpit'e sahip olabiliyorsunuz. Orta konsoldaki detaylar hakkında konuşacak olursak burada da görmüş olduğunuz üzere çift taraflı dijital bir klima bizi karşılamakta. Hemen üzerinde bu klimanın ızgarasının yekpare olduğunu, yani tek parça olduğunu görmektesiniz. Aynı bu Passat'ta ve Arteon'da olduğu gibi burada da tek parça bir klima ünitesi bizi karşılamakta. Alt kısımlara indiğimizde sürüş modlarını değiştirebileceğimiz Drive Select butonları yer almakta. Burada Comfort, Auto, Dynamic ve Individual olarak istediğimiz drive modlarına, yani sürüş modlarına burada manuel olarak müdahale edebiliyoruz. Alt kısımlara baktığımızda radyo kanallarını kontrol edebildiğimiz burada 8 adet düğme yer almakta. Dokunmatik hassasiyeti oldukça başarılı.
Hemen gerisine geldiğimiz zaman aynı uçak kokpitlerinde olan throttle kolu yani gaz koluna benzer bir görüntüyle bizim karşımıza çıkan buradaki 7 ileri çift karbonlu S-Tronic şanzıman oldukça başarılı gözüktüğünü söylememde fayda var. Ancak arzu ederseniz de hemen bu direksiyonun arkasında yer alan kulakçıklar sayesinde manuel olarak vitese müdahale edebiliyorsunuz. Bu aracın sürüş konfor özellikleri hakkında konuşacak olursak 17 inç jant olmasına karşılık ancak kalın yanaklı lastik olmasından dolayı çukurlardan geçerken ve bozuk zeminlerde oldukça başarılı sonuçlar elde ediyorsunuz. Ancak konu yalıtım tarafına geldiği zaman 120-140 km/saat hızlardan sonra ne yazık ki içine biraz ses geliyor. Belirtmemde fayda var. Diğer bir husus ise asfalt sesinin çok da fazla hissetmenizi söyleyebilirim. Yol tutuş konusuna bakacak olursak da aracın kafasını aslında nereye sokarsanız ayrı o şekilde gidiyor ve oldukça stabil olarak hareket ettiğini söyleyebilirim. Yani hiçbir şekilde size güvensizlik hissettirmediğini belirtmemde fayda var. Tabii ben trafiğe kapalı bir alanda ilerliyorum ve ben biraz gaza yüklendiğim zamansa araç sizi asla yarı yolda bırakmayacağını sonuna kadar hissettiriyor. Aracın arka koltuklardaki yaşam alanına baktığımızda diz mesafesinde neredeyse bir karıştan fazla mesafenin bize sunulduğunu, ayrıca baş mesafesinin de hemen hemen bir karış civarlarda olduğunu görmektesiniz. Ve tabii bunun da dışarıda belirtmiş olduğum gibi 2.8 metrelik aks mesafesinin katkısı oldukça büyük. Ancak tabii arkası için 3 kişilik demek oldukça güç. Çünkü şaftinin oldukça yüksek olması 3. kişi için biraz olsun sıkıntı yaratabilir. Eğer siz 3. bir yolcu almak istiyorsanız ve ortada oturmasını istiyorsanız muhakkak oldukça mutsuz olacaktır. Ancak kısa mesafelerde üzmeyeceğini belirtmekte fayda var. A4'ün motor ve şanzıman özellikleri hakkında konuşacak olursak ne yazık ki öncelikle küçük hacimli dizel motorun olmadığını belirtebilirim. Bu araç 1.4 TFSI 150 beygir ve 250 Nm tork güç üreten bir motora sahip. Bu motoru 7 ileri çift kavramlı S-Tronic şanzıman eşlik etmekte. Öncesinde de belirtmiş olduğum gibi bu şanzımana direksiyon altındaki kulakçıklar yardımıyla da müdahale edebiliyorsunuz. Eğer siz bir 4 çeker Audi A4 sahip olmak istiyorsanız 2 litrelik turbo dizel Quattro seçeneğine göz atmanız gerekecektir. Ancak bu da vergi sorunundan dolayı fiyatının oldukça yüksek olmasına neden olacaktır. Ki nitekim Türkiye'ye gelmesi de bunun V6 motor 3 silindirli bir seçeneği var ki ondan ayarlanabilir süspansiyon da mevcut. Ancak sizin de tahmin etmiş olduğunuz üzere yüksek vergiler neticesinde fiyatlardan dolayı o aracın özel siparişle ülkemize geleceğini belirtmekte fayda var. Peki bu 1.4 TFSI 4 silindirli 150 beygirlik aracın 0-100 hızlanmasına bakacak olursak şu an trafiğe kapalı alandayız. Çok fayda eder mi bilmiyorum ama ben buradan Dynamic modu almaya çalışıyorum şu an. Dynamic modu alacağım. O zaman başlayalım. Yüz. Dörtler de yandı. Siz yine de denemeyin ama. Gaz tepkileri oldukça iyi. Yani ben burada Drive Select'te biraz gönderme yaptım ama Drive Select burada biraz işlerin benim anlattığım gibi yürümediğini bana göstermiş oldu. Muhakkak siz ekrandan kaç saniyede 0'dan 100 kilometreye çıktığımızı görmüşsünüzdür. Ki kaldı ki fabrika değerlerine baktığımız zaman bu aracın 0-100 hızlanması 8.5 saniye olarak belirtilmekte. Ve olmazsa olmazımız yakıt tüketimi. Olmazsa olmazımız diyorum çünkü eskiden biz vergi problemlerinden dolayı motor hacimlerine odaklanırken artık biz araç alırken akaryakıt tüketimine bakmamız gerekiyor. Çünkü bugün baktığımız zaman 6.24 lira uzanan bir akaryakıt fiyatları bizi karşılamakta. Bu araç 1.4 TFSI 150 beygir olduğunu belirtmiştim. Ben 1,5 gündür bu arabayı kullanıyorum. Yani size ileteceğim akaryakıt tüketimi doğru olmayacaktır. Ancak son sıfırlama itibariyle burada detaylar yer almakta. 9000 kilometrede 7.6 litrelik bir yakıt tüketimi gösteriyor. Yani böyle bir araç için hiç fena değil ki bu aracın da 1450 kilogram olduğunu belirtmemde fayda var. Hatta Audi şöyle bir not düşüyor. Diyor ki bu aracın kartelleri alüminyum olduğu için motorun ağırlığının 100 kilogramdan biraz daha fazla olduğu belirtmekte. Bunun neticesinde akaryakıt tüketiminde direkt olarak yansıyor. Yani böyle bir araç için 7.6 litre hiç fena değil.
Ancak şu anki akaryakıt tüketimine çarptığımız zaman yaklaşık kilometrede 50 kuruş yaktığını belirtmemde fayda var. Sonuca gelecek olursak ki bu sonuçta fiyat fayda dengesini ve rakipleriyle karşılaşacak olursak en büyük rakiplerinin Mercedes C serisi ve BMW 3 serisi olduğunu belirtmiştim. Eğer siz arkadan itişli bir araç istiyorsanız BMW ve Mercedes cephesine bakmanız gerekiyor. Ki BMW'nin biraz daha sportif ve dinamik olduğunu, Mercedes'in biraz daha böyle konfora odaklı olduğunu biliyor herkes. Ancak Audi'de ise bunların hepsini sanki bir araya getirmişler gibi hem konfor konusunda iddialı hem de bu dinamik ve yol tutuşu olsun, hızlanma konularında olsun ben de varım diyor. Peki bu Audi'nin donanım paketlerine bakacak olursak Dynamic, Design ve Sport olarak 3 pakette bizim karşımıza gelmekte. Ancak diğer premium markalı araçlarda olduğu gibi size 3 paket donanım sunulmakta. Geri kalan her şey opsiyon. Yani şunu belirtebilirim ki en basiti bu araca ek ücret ödeyerek güvenlik donanım bazında Audi Pressense özelliğini alabiliyorsunuz. Pressense özelliği ne diyecek olursanız 85 km/saat hızlara kadar bir tehlike anında araç kendi kendine durabiliyor. Bunu bazı otomobil firmaları daha düşük hızlarda da olsa standart olarak sunsa da ne yazık ki Audi'de ek bir bedel ödemeniz gerekiyor. Ayrıca daha iyi bir ses sistemine sahip olmak istiyorsanız da ek ücret ödeyerek Bengen'in oluşturan ses sistemine sahip olabiliyorsunuz. Onun haricinde daha öncesinde belirtmiş olduğum gibi Virtual Cockpit içinde 12.3 inçlik Virtual Cockpit içinde ayrı ücret ödemeniz gerekiyorken ayrıca Head-Up Display de istiyorsanız bunlar da ek opsiyona tabi. Kullanmış olduğum bu Audi A4 Sport paketi 300.000-310.000 TL civarlarında. Ne yazık ki bundan sadece 4-5 ay önce 240-250.000 TL civarlarında biz bu arabaya sahip olabiliyorken son fiyatlara baktığımızda 300.000-310.000 TL bantından çıkmış durumda. Artık bu saatten sonra sizin ne beklediğiniz çok önemli. Yani eğer siz 4 çeker bir araba istiyorsanız bunun Quattro versiyonu olan ikili çelik turbo dizel versiyonuna bakmanız gerekiyor. Oldukça pahalı. Peki rakiplerine bakacak olursak BMW 3 serisi baz fiyatlarını karşılaştırdığınız zaman 270.000 TL civarlarına sahip olabiliyorsunuz. Ancak böyle donanımlara sahip bir BMW sahip olmak isterseniz o da aynı şekilde 300.000-320.000 bantlarına gezmekte. Bu aynı şekilde Mercedes tarafında da geçerli. Yani siz rakiplerini dahi tercih edecek olsanız 300.000 bandın üzerine çıkmanız gerekiyor bu doluluktaki bir araca sahip olmak için. En nihayetinde öncesinde söylemiş olduğum gibi bu saatten sonra cebinizdeki para ve ödediğiniz para karşılığı araçtan ne beklediğinizle alakalı. Eğer arkadan itişli bir araç istiyorsanız BMW tarafına göz atmanıza fayda var. Ancak ben hem konforlu olsun hem dinamik olsun ve sedan olsun, aile aracı olsun istiyorsanız önden çekişli olan bu Audi A4'e 1.4 TFSI 150 beygir olan versiyona bakmanıza fayda var. Benim fikrimi soracak olursanız Mercedes tarafında işler değişmek üzere. Yeni gelen 9 G-Tronic şanzıman, yenilenen iç dizayn oldukça başarılı. Ancak biraz daha dinamik taraflarla oynamak istiyorsanız arkadan itişli BMW benim kafamı oldukça karıştırıyor. Tabii ki sizin bu araçtan ne beklediğinizle alakalı. Dilerseniz videonun altındaki yorumlar kısmına tercihinizde ayrıca belirtirseniz çok sevinirim. Sonuca gelecek olursak bu aracın yastık altındaki bir çeyrek altın olmadığını siz de tahmin edersiniz. Ancak sizin de ekranda görmüş olduğunuz üzere jilet gibi bir premium hissiyatı yaşattığı kaçınılmaz bir gerçek. Tabii bu renkler ve zevkler tartışılmaz. Eğer siz arkadan itişli bir araç olması da olur. Konfor benim için önemli ve yolda giderken dikkatler üzerinde olsun istiyorsanız bu araç sizin için biçilmiş bir kaftan. Eğer sizin de merak ettiğiniz sorular ve detaylar var ise videonun altındaki yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Audi A4 ile birlikteyiz. Audi A4 1994 senesinden günümüze yani... Lan ne çarpıyorsun ya?